esneme hareketlerini tercih ediyor. Bakın esnemeyi boksörler yapabilir ya da güreşçiler. Burada ikinci süperset hareketimiz var arkadaşlar. Bunun ilkini dumbbell press yapacağım ama dumbbell press'te normal düz kasında biliyorsunuz iki şekilde yapıyorum. İlk önce lat çekiş yapıyorum, arkasından orta trapez çalışabilmek için ekipman, ses sistemi vesaire bunlar çok canlı olabilir ama bilgi alamayabilirsiniz. Siz bilgiyle ilgilenin. Gelişimini %10, %15 yavaşlatır diye makaleler. Üst orta trapezde çok güzel çalıştırıyor. Hareketi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi şuna geçelim. Fakirciğim hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü antrenmanım göğüs ve sırt antrenmanı. Bayıldım artık. Herkes baygınlık geldi mi arkadaşlar? Yeter artık göğüs sırt göğüs sırt. Valla çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ya. Yani bench press bastıktan sonra arkasından hemen barfix'e geçmek çok hoşuma gidiyor. Yani üst kısımda öyle bir doluluk hissi oluşuyor ki hacim. Yani ondan pek vazgeçemiyorum. Yani üst tarafta böyle bir tamam diyorsun, ben çalıştım, bunu hissettiriyor sana. O yüzden genelde göğüs ve sırt antrenmanını aynı gün çalışıyorum ve bunu süperset yapıyorum. Bakalım bir gün bundan vazgeçeceğim. O zaman yeni hareketlerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdilik göğüs ve sırt antrenmanı günündeyiz. Göğüs antrenmanında temel hareketle yine başlayacağız. Bench press'le arkasından barfix çekeceğim. Sonrasında yapmam gereken, yapmak istediğim, hissettiğim, daha doğrusu bundan sonra şu olur diyebileceğim. Yani böyle bir his oluşuyor, algı oluşuyor. Ya şunu yaparsam bu hareketten sonra daha iyi olur. İnsan dedirttiriyor insana. O yüzden şimdi en başta bench press ve barfix ile başlayacağız diyoruz. Ondan sonraki hareketlerde görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bench press'teyiz. Isınma hareketlerimi yaptım. Sırt için de ısınma hareketlerini yaptım ayrıca. Isınma hareketleriyle alakalı şöyle önemli bir konuda bilgi vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar antrenmanlara başlamadan önce ısınmak yerine esneme hareketlerini tercih ediyor. Bakın esneme değil, bizim yapmamız gereken şey ısınma hareketleri. Esnemeyi boksörler yapabilir ya da güreşçiler yapabilir ama biz ısınma hareketi yapmak zorundayız. Araştırmak isteyen arkadaşlar bu konuyu araştırabilirler. Belirli makalelerde de zaten belirtiliyor. Esneme hareketleri fitness'ta kas gelişimini %10, %15 yavaşlatır diye makaleler var. Yani nedenlerini buradan araştırabilirsiniz. O yüzden antrenmanınıza başlamadan önce özellikle ısınma hareketleriyle başlayın. Antrenmanınız bittikten sonra esneme hareketleri yapın arkadaşlar. Esneme hareketleri bizim için antrenmandan sonra çok önemli. Hadi bakalım şimdi hareketlerimize başlayalım. Bench press 5x10, 12, barfix 5x7. Uzun süredir 90 kiloda yapmıyordum ha. Sırada ikinci süperset hareketimiz var arkadaşlar. Bunun ilkini dumbbell press yapacağım ama dumbbell press'te normal düz klasik dumbbell press değil, paralel avuç içleri birbirine bakacak şekilde yapacağız. Kenarlardan, göğüs kısmını kenarlardan içeriye doğru toparlayabilmek için. Arkasından da cable sırt çekiş yapacağım. Cable sırt çekişi de yine klasik antrenmanların dışında ortadan karnına çekmek yerine ve karşı taraftan çekeceğim. Tek kol çekiş yapar gibi. İlk önce sol taraf veya sağ taraf, sonra diğer kol çekiş. Ona müsaade edeceğim. Serbest bırakacağım diğer elimi. Sırt antrenmanında bu şekilde. Tam koltuk altı kısmı, şuradaki üst kısmı toparlayacağız. Lat kısımları toparlayacağız arkadaşlar. Arkasından diğer harekette yeni bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi bu hareketimize başlayalım. Hadi bakalım.
Arkadaşlar şimdi 3. hareketimiz pump'tan sonra. Onları nasıl yaptım? Set tekrarlarını ben söylemedim size ama 4x18 şeklinde yapıldı hareket. Süper seti 4x18 şeklinde yaptık. Arkasından dips yapacağım. Dips yine 4 çarpı ya da 5 çarpı 10, 12 şeklinde. Tekrar arkasından da lat pull down'a geçeceğim. Lat pull down'da biliyorsunuz iki şekilde yapıyorum. İlk önce lat çekiş yapıyorum, arkasından orta trapez çalışabilmek için açımı birazcık değiştiriyorum. 45 derece geriye doğru yatarak hareketi göğsüme doğru çekiyorum. Orta trapeze çok muazzam, çok güzel bir şekilde oluyor. Siz de yaparsanız hissedersiniz zaten. 3. hareketimizi de bu şekilde yapalım. Bundan sonra 4. hareketi de yapacağız. Süper set olduğu için bunlar 4. hareket zorlayıcı olacak artık. Yani zor olacak. 5. hareketi yapmamayı planlıyorum. Yapabilecek olan arkadaşlar 5. hareketi de yapabilirler. Buraya kadar her şey tamamsa sporcu arkadaşlar kanalı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Benim için çok önemli bunlar. Siz de fark ettiyseniz kanal yeni bir kanal. Zaten yavaş ilerliyorum. Ekipmanlarla alakalı bir sıkıntım var. Bundan dolayı çok fazla beğeni alamıyorum sanırım ama burada önemli olanın sizler için bilgi olmasını temenni ediyorum. Bilgiyle ilgilenin siz. Ekipman, ses sistemi vesaire bunlar çok canlı olabilir ama bilgi alamayabilirsiniz. Siz bilgiyle ilgilenin. Kendinizi bu açıdan, bu aşamada geliştirin. Bilgiyle doldurun. Farklı kanalları da izleyin, beni de izleyin. Ama bilgi almaya çalışın. Görsellikler çok. Hadi bakalım şimdi hareketimize geçelim. Şimdi son hareketimiz arkadaşlar. Sırt çekiş yapacağız. En başta kabloyla sırt çekişi nasıl yapmıştık? Sağa ve sola doğru çekmiştik. Yani geniş tutuş yapmış gibi olduk. Şimdi bunu direkt tek tutuş yapacağız. Ortadan direkt karnımıza doğru çekeceğiz hareketi. Bunun karşılığı süper sette şınav olacak. Şınav yapacağız. 15-20 tekrar arası şınav. İşte 15-20 tekrar arası sırt çekiş yapacağız. Süper set şeklinde 5 tekrar şeklinde yapacağız. Ve hareketimizi, antrenmanımızı bitireceğiz. Tekrar ediyorum, kanalı beğenip abone olmayı ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu arada hareket muazzam bir şekilde oblikleri de çalıştırıyor. Üst, orta trapezi de çok güzel çalıştırıyor. Hareketi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi şınava geçelim. Hadi bakalım.